Herkesin Türkçe konuştuğu Romanya'nın küçük İstanbul'u Başpınar'dan herkese merhaba. Timișoara'dan Bükreş'e, Bükreş'ten de Başpınar'a 10 saatten fazla süren yolculuğun sonunda köye geç vakitte ulaştım. Köyün misafirhanesi henüz tamamlanmadığı için de camide uyudum. Uzun yolculuğun getirdiği yorgunluk ve karanlıkta fark etmediğim mezar taşları sabah bana günaydın dedi. Hayatımda ilk defa bir camide uyumuştum ve caminin avlusunda da mezarlar vardı. Osmanlı'dan kalan Türklerin yaşadığı bu köyün hikayesine geçmeden önce bu köy hakkında altın bilgileri hemen sizlerle paylaşıyorum. Altın bilgileri sizlerle paylaştığıma göre artık köyün hikayesini dinlemek için Osman amcaya misafir olabiliriz. Ama ondan önce bu tarz videoların gelmesi için ve bana destek olmanız adına videoyu kısacık durdurup yorum yapmayı, beğenmeyi ve takip etmeyi unutmayın. Osmanlılardan kalan Romanya'daki Türk köyün 600 yıllık hikayesi başlıyor. Şöyle. Genç ben ta. Sen genç misin? Evet. Üşümüyorsun değil mi? 80 yaşındayım. Maşallahın var ya. Ya. Vallahi. Osman amca şimdi sen bu Başpınar köyünde doğdun, Doğdum, büyüdüm. büyüdün. 80. Anne baba hepsi 80. buradaydı. Burada. Evet. Bu köy hakkında biraz bir bilgi verebilir misin bize? Bizim bu köy Osmanlı'dan kalma. Ama köy burada değil ki bu köy. Evet. Şimdiki köy. Evet. Değil. Sonundan toplanma. Anladım. Yani başka köylerden demek bir o yana kalmış, bu yanında Osmanlı'yı dağıtmışlar ya. Evet. Şimdi onlar toplanmışlar burayı. Burada çeşme de var. Bunun ta başı Selçuk. Bir köyü var bizim demek, anladın mı? Mezarlığımızın öte yanında. Hı hı. Varmış. Şimdi sadece çeşmesi var orada. Hmm. Çeşme. Evet. O demek, anladın mı? Bir sırtmaç varmış orada. Hayvan güdermiş. Evet. Senin benim hayvanlarım. Çocuğuna da demiş ki sen de buzağları güt. De parayı çok şey yapalım. Onu da çoban tutmuş. demiş, Ya değil mi? çocuğu da çoban koymuş gene buzağlara. Evet. Bunlar bir gün geliyorlar, ikisi beraber çeşmeye getiriyorlar hayvanları. Çocuk getiriyor buzağları, adam da geliyor ineklerden emiyor buzağla, karışıyor. Evet. Çünkü o zaman da değil demek böyle 5-10 tane. Yüzlerce, 100 tane, 200 tane inek var. Tabii. He. Çıkıyor camiden cemaat. Der ki hey, ne emzirdiniz be, ben kaybettim bu kadar süt. Öbürü de ben kaybettim bu kadar süt. Bu kadar hayvanım var, 30 tane, 40 tane, öbürü 10 tane, öbürü 5 tane. Suyuyla bu adama Evet. küfür ediyorlar. Emzirdin Ve bizimkileri yani diye. kaybettirdin bize diye. Evet. O adam demiş, anladın mı? Emmesinler bedayı. Emmesinler de. Hı hı. Başka bir şey demeyin. Başka bir laf konuşmayın hiç onlara karşı. Evet. Emmesinler de. Buzağlar 100 gün emmeyin. 100 gün emmedikten sonra Evet. bunlar düşünüyle taşıyla hey buzağlar emmesin dedi bu adam. Emmeyle. Herkes şaşbeş olmuş. Camiden çıkıyor bunlar yine. Anlaşıyla camide cemaat. Tamam. Hey gidip biz ona özür dileyelim. Kalpleri iyiymiş. Ya. Özür dileyelim ondan ki demek biz küfür ettik. Hata yaptık. Hata Bilgi yaptık olarak, aynen. ona karşı. O bizim hayvanlarımızı güderdi ya. Toplanıyorlar gidiyorlar kıra. Onu arama. Nerelerde bu ineklerden diye. Buluylar onu. O mezarlık olan yerde buluylar. Hı hı. Buldular onu. Hey deyler biz senden özür dileyiz. Biz sana sürücü küfür ettik. Hı hı. Bizi affet.
Evet. Dayı, emsendi, hamdi diye bağırdınız dayı, küfür ettiniz. Şimdi geldiniz, özür dileysiniz ki emsin. Evet. Zalay emmeyi. Alıyor sopayı demek eline mi de vuruyor sopayı yere. Bir de bir karış kadar kalıyor sopa. Gömülüyor gidiyor sopa sofranın içine. Adam da yok oluyor. Kayboluyor adam. Gözlerinin önünde kayboluyor. Orayı cami yapıyla o yere Anladım. Selçuklular. Evet. Yapıyorlar orayı. Caminin temeli duruyor. Taşları duruyor, yıkılmış. Eski elbet o zamandan bu zamana kadar yüzlerce sene. Ne zaman demek anladın mı bu Osmanlı yıkıldıran yıkılıyor buyla onu. Evet. Cami yıkılmış. Bunu gavurlar yıktı derler. Yağmalamışlar. Yeniden yapıyla. Evet. Yeniden yıkılıyor. Derler bu gitti buradan. Anladım. Osmanlı kaybetti. Bu adam da gitti buradan. Yıktı, gitti. Yapmayla bitti. Evet. Öyle de İki kaldı. kere yıkılıyor. Ya iki kere yıkılıyor. Orada duruyor öylece bitti anladın mı? Şimdiyle taşla topacılık temeli duruyor orada. Evet. Onun etrafına başarıyla ölülerini gömme. Ondan mezarlık oluyor orada. Orada yakın 10 hektar yer var. Evet. İyi değil mi? Göllüler demek anladın mı? Var. Ondan sonra geliyor bu Başpınar burayı. Ondan sonra toplanıyorlar köylerden. Ayran köyü var. Ninem benim Ayran köylü. Dedem Karaağaçlı. Karaağaç. Bu Selçuk diyen köyünün öte yanında Karaağaç var. Evet. Karaağaç'tan. Onlar toplanıyorlar burayı sonra bütün her bir taraftan. Evet. Diğer köylerde az kalan köylüler bir araya gelmek için hepsi 3 hane, 4 hane, 2 hane hepsi buraya toplanıyor. Hepsi buraya toplanıyorlar. Ondan köy oluyor burada. Evet. Başpınar köyü bu Başpınar şekilde köyü meydana çıkıyor diyeyim. oluyor. Bu çeşmeyi de o Sırtmaç adam bulmuş. Bu bizde çeşme var şimdiki ya. Evet. Eğer gördüysen. Caminin önündeki Ha, çeşme. işte aynen. o çeşme demek anladın mı? O adam buluyor çeşmeyi. Orayı. Hayvanlarla buralarla gezermiş de burası ormanmış zaten. Burada yokmuş köy şey. Hızlat hayvan otlamayı. Öküzün biri gidermiş. Ayakları çamurlu gelirmiş. O hayvan bulmuş bu suyu burada. Evet. İçermiş anladın mı? O da tutunuyor onu kuyruğundan. Giriyor buraya ormanın içine. Deydi bakalım nerede o suda diyemem anladın mı? Evet. Bu çamurlu geliyor ayakları. Sonra da bu suyu buldu lan burası kestiriyor. O keşfediydi. Ya kestiriyor ormanı. Evet. Çeşmeyi kuruyor burayı. İsmi ne biliyor musunuz? Bilmem ismini o. Yok orasını anlatmadı eski. dedem. Evet. Dedem bana ne anlattıysa ben de şimdi size adı anladayım diye. Tabii. Bu ihale demiş bu çeşmeye toplanıyor burayı. İşte bizler onların yavruları. Evet. Bizler demek o. Evet. On çocuğu kalma biz burada. Benim dedem Emrulay'dı. Babam Karahaniydi. Şimdi ben Osman. Tabii. 80 seneden beri demek burada gezeyim bu Maşallah. toprağın üstünde. Maşallah. Bu başlarının toplanmasını, olmasını, meydana gelmesini böyle bileyim. Evet. Osman amca çocukluğun nasıl geçti burada? Çocukluğum benim demek anladım, benim yüzsüz kaldım. Öksüz kaldın. 5 yaşında kaldım babamdan. Başı sağ olsun. 5 kardeşlik. En küçükleri de ben. Evet. Kalanları vefat etti. Başı sağ olsun. En küçüğü ben kaldım. Şimdi yiyeyim arayayım dolanayım onları. Dua okuyayım. Dilinden geldiği kadar. Evet. Ya başka bir şey yapacak iş kalmadı. Tabii. Bu dünya yalan bir dünya. Tabii. Bir varsın yarın yok. Evet.
İşte kısmet oldu. Seninle de görüştük. Sen Sağ nerelisin? Köken Balıkesir, doğma büyüme Manisa Soma. Ha, Manisa. Aynen. Ben gittim Türkiye'de 2 ay gezdim. Akrabaların falan var mı? Vardı, dedem oradaydı. Dayılarım var işte demek anladım. Amcalarım vardı, o demek anladım. Onlara gittim. 2 ay gezdim orada. Hangi şehre Karacabey, gittin? Bursa, Hı, Gönen, Gönül. anladın mı? Oralar, o civarda gezdim ben. Hı hı. Oraları gezdirdiler. Evet. Ben kendim yok nasıl gezeyim, nerede ne var, nerede ne Evet. yok. Bir daha gitmek ister misin Türkiye'ye? İsterim ama aması var. Evet. İhtiyarlık. Tabii. Ya o var o yerde. Evet. Tutar tekerlenirim orada kalırım. Benim büyüklerim burada Evet, olmaz diyorsun. olmaz. Aynen. Nerede doğduysan orada. Orada çünkü bütün sülalem de burada Evet. gömülü. Tabii. He. Ben de isterim onların yanında gömülü olayım. Evet. Orada demek aile mezarlığı yaptım ben demek burada. Hı hı hı. Anlarsan ya Evet, aile evet. mezarlığı hepsi bir yerde. Allah kısmet ederse orayı Daha Niye gençsin. diye? Allah bol ömürler versin. Ne? Daha gençsin. Maşallahın var. bilmeyim genç mi ihtiyar mı? Vallahi gençsin. Yaş 80'e geldik gayrı ya. Maşallahın var. Osman amca. Bu benim agam işte. Abin oluyor. Bu benim büyüğüm. Osman amca. Orva kızı en büyüğümüz. Agamız. En büyük abla bu. Evet. Sadiye. Ahmet Sadiye. Burada da demek enişte. Ya o mezarda enişte, ötesi ağacın. Daha öbürü anam o ağacın altında. Evet. Ya. Osman amcanın bahsettiği aile mezarlığı burası. Ya. Burada geçimini hep tarım ve hayvancılıkla sağlıyor insanlar, köylüler. Sağlamış. Aynen. Şimdicik demiş anasını toprak verdiler. Evet, Öldürdüler ya başımızı, Hı. Çavuşesku'yu evet. öldürdüler, toprak verdiler. Aynen. Herkesin toprağı var. Hı hı hı. Olan soyunun. Şimdiki başkasına da verdiler ya ama kimileri sattı. Tabii. Sana, bana, ötekisine belki sattı toprağını. Evet, Sattı, kaybetti. aynen. İyi yapmadı. Evet. O satan adam diye. Bırak dursun orada toprak. Kiraya ver. Evet. Onun parasını al. Sana faydası olacak o toprağın ölünce. Evet. Satma. Toprak yine senin toprak oldu. En iyi toprak. Evet. Öldüğüne bile oy lazım. Evet. Doğru. Doğru. 2 metrede olsa Aynen. 2 metrede toprak 2 metre toprak gene lazım. Doğru. Şimdi Osman amca sen ne yaptın peki iş olarak? Burada Hayvancılık yaptım. Hayvancılık Hayvancılıktan yaşadım. Yani bir 70-80 koyun yaptım. evet. Ufak hayvan. Hı hı. Onlarla gezdim. Anladım. Demek ki böyle ağır işte Çavuşesku'da çalıştım. Çavuşesku döneminde çalıştın. Yedeleminde 25 senem var. 25 sene çalıştın 25 Çavuşesku senem döneminde. Çavuşesku'nun hükmünün altında çalıştım. Ne iş yaptın Çavuşesku? Ne agrikultura be kardeşim. Toprak. Toprakta çalıştım. Evet, Tarla, toprakta. Toprakta yok başka şey demek bu köy yerlerinde toprakta çalışır. Herkes çıkar gider toprağa. Aynen. Çapayı sırtına, kazmayı eline. Bu. Evet. Başka şey yok bu civarda diye. Hı hı. Fabrika yok, bir şey yok. O Tabii, onlar herkes büyük tarla. şehirlerde. Köstence'ye hiç taşınmak istemedin mi? Ya da hani orada çalışmak istemedin mi? Yok istemedim. İstemedin. İstemedim. Çünkü ona da zanaat lazım. Evet. Bir meslekten Şehire anlaman gideceksin lazım, ama evet. mesleğin olacak. Tabii. Olmazsa ya orada yaşayamazsın. Anladım. Peki Osman amca sen Çavuşesku dönem öncesini gördün. Sonrasını da gördün. Gördüm. Nasıl değerlendiriyorsun? Hani ben çoğu Romen'le konuştuğumda yaşları büyük olanlar Çavuşesku'yu övüyorlar. Çok iyi. Aynen çok, Çok iyi iyi oldu. adam. Ama genç Hakkını verirdi. evet Senin hakkını verirdi. Demek
Hakkın hak. Evet. Kimse seni ezmezdi. Hı hı. Ezdirtmezdi. Evet. Herkesi kendi çocuğu gibi tutardı. Hı hı. Çavuşescu diyen adam. Evet. Sonra da milletin aç bırakmaz. Hı hı. Gel, ambar burada. Al istediğin kadar, sonra ödersin. Çalışır, ödersin. Evet. Öyle bir adamdı. Hmm, He. Onu kim sevmez. anladım. Öyle sevdirtti kendini millete ama işte ara yerde Tula öldürdüler herifi. Vurdular. Evet. Emekli misin? Emekliyim. Emeklisin değil mi? Emekliyim, alayım paramı. Evet. Çavuşescu'nun o 25 sene çalıştığım parayı alayım. Evet. Maşallah. 65 yaşında çıkardılar beni. Emekliliğe çıkar. Emekli. Hı hı. Hadi emekli sen gayrı kadar. Al paranı da. Hı hı. Ya burayı eve getireyim parayı. Tabii. Al paranı kardeşim. Hı hı. At imzanı buraya. Ya aldın. Hı hı. Aldığın işi atıyorsun imzanı alıyorsun. Tamam. İşte bu. Bizim yaşayışımız böyle geçti. Şimdi Çavuşescu'yu öldürdükten sonra ben hayvancılığa tutundum. Tamam. Hayvancılıkla bitti. Gezdim. Toprak da verdiler. 5'er hektar yer. Anladın Hı hı. 5 de çocuğa verdiler. 10 hektar yer. Aldık anladın 5 hektar da babadan var. Hı hı. 10-15 hektar yer. Toplaştı ama babadan soyunu üreştik. Tabii. 5 hektarda birer hektar yer. Aynen. Mirasla böyle Miras işliyoruz. oldu. Aynen. Ya. Sonunca. Bizim demek yaptığımız, bildiğimiz bu. Evet. Osman amca çok teşekkür ederim Ha. bilgiler için. Ha. Buradan Türkiye'ye bir şeyler söylemek ister misin? Türkiye'ye ne söyleyeceğim? Ehalisine baksın. Türkiye'nin demek padişahı cemaatine baksın. Evet. Cemaati iyi tutsun. Hı hı. Çocuğu gibi tutsun. Hı hı. O zaman demiş anladın mı? Türkiye ilerler. Evet. Gerilemez. Ne terörist çıkar önüne ne bir şey. Bir şeycik çıkamaz önüne. Eğer padişah Hı hı. tutarsa, sıvazlarsa böyle, cemaat da onu sıvazlar böyle. Evet. İşte bu. Karadeniz akmam de ben Tuna'ya bakmam de. Aklı şanlı Osman Paşa ben çadırımdan çıkmam dedi. 100.000 asker gelse bile ben çadırımdan çıkmam dedi. Osman amca ağzına yüreğine sağlık. Bu kadar değil, daha bitmedi. Bitmedi. Karadeniz akıp gitti, etrafına yıkıp gitti. Atlı şanlı Osman Paşa askerini çekip gitti. Tuna'ya köprü kuruldu, askerin boynu vuruldu. Ağlaşın askerler ağlaşalım, Osman Paşa'mız vuruldu. Planın ardı bayır kalmadı din İslam'da yer. Padişahın murtatları yaktı ya bizi cayır cayır. Kamayı vurdum taşa
yarıldı baştan başa. Padişahın murtatları vurdu ya bizi zat aşa demiş. Vallahi yüreğine sağlık. Vallahi. Vallahi güzel bir sürpriz yaptın bize. Hiç beklemiyordum. Ağzına yüreğine sağlık Osman amca. Ne yapacağım çocuğum, ne yapacağım? Eyvallah. Nasıl böyle gelmişsin, Ay, soru sağ soruyorsun. olasın. Ben de cevaplayacağım Evet. lazım. Osman amca ben seni daha çok fazla tutmayayım. Ha. Hava da soğuk, O- tamam mı? Olsun, Bize müsaade. olsun. Allah razı olsun. Teşekkür Olsun. ederim. Son sorumu soracağım. Osman amca, caminin bahçesinde mezarlar var. Hı hı, Onlar hakkında bilgin var mı? var. Kimlere aittir o mezarlar? O mezarlar kime ait? Havada götüremezsen kış günü, Evet. yağışlı çok kar, Hı hı. o zaman orayı gömülüyor. Hmm. Caminin avluna. Onlar öyle bir adam. Şimdi caminin avlusunda 4 mezar mı var? Yoksa daha fazla var mı? Ben ne gördüm o kadar bileyim. İşte Doğru. orada 4 tane, 5 tane Evet. neyse işte Doğru. onlar da tavuğu onun için gömülüyor orayı. Hı hı. Demek ne zaman demek götüremeyler, Hı hı. hava bırakmayı, Tabii. o zaman orayı gömülüyor. Anladım. Mezar taşları çok büyük. Büyük. Bir de Benim boyumca var mezarlıkta. boyunca var. Ha, benim boyumca var. Gidip göreceğiz onları da. Osman amca, bize ayrılan sürenin Ha, sonuna geldik. Çok Ha. teşekkür ederim. Ha. Bu soğukta fazla tutmayalım seni. ha. Allah'a emanet ol. Kendine iyi bak. İnşallah Allah ömür verirse yine görüşürüz. Ha. Tamam mı? Ha. Allah'a emanet Evet. Osman amca. Biz zaten Türkiye'ye gideceğiz. Aynen. Ders amcam da hazır oldu. Gelip alırız onu da ders. Tamam. Osman amca gideceksin mi? Gidiyorum götürürseniz ha. Tabii. Götürmezseniz gitmem. Yok. A few moments later. Şimdi Osman amcayla türbenin olduğu bölüme geldik. Osman amca bize buraları gösterecek. Burada da yine bir mezar var. Şöyle. Mollalı Erecep yazıyor. Doğum tarihi 1962. Ölüm tarihi 1970 olarak gözüküyor. Mezarlar tamamen ormanın içinde. Eski taşlar yapılmış mezarlar. Osman amcayı takip ediyoruz. Osman amca burada mezarda Babam, babanız yatıyor. babam bir de ninem. Nineniz de. Ya babamın Allah anası. Allah Bunlar yan rahmet yana eylesin. burada. Yan yana. Yan yana ikisi. Öbürleri kalanla demiş anladım öte tarafta. Tamam. Buradan gideceğiz oraya. Cani derdi biz ona. Cani. Mezar taşına bak sen burada dayan. Senin boyunca yeme. Evet. Ne diyorsun be? Mezar Elbette taşı. senin boyunca ta aşağıda yarım metrede varsa Evet. belki 1 metre var aşağıda satıyorsun. Arkadaşlar mezar taşını görüyorsunuz. Eski camide Ha, eski cami. Yani büyük Osman cami amcanın dediğin- anlattığı Ke- cami. Temeli burada işte. O Temeli adam demek burada. sırtma sopayı kalktığı yer burası. Evet. O zaman hızlaşmış burası. O demek anladın mı? Bu
Oldukça sonra o adam sopayı kalktı, burayı demek cami yapıyla. Ondan sonra demiş, anladın mı? Burayı şey oluyor, mezarlık. Evet. Ya ondan sonra toplanıyor. O sopayı kalkmış burayı, onların demek ki gürültü yaptığı vakit. Evet. Ya emmey buzağla diye emsinler demiş, sopasını kalkmış burada işte. Bu yer, bu cami. Evet. 2 kere yapmaya çalışmışlar bu Ya camiyi. iki yere gene İkisinde yıkılmış. de yıkılmış. Yani O yıkıyı o demişler. zatın izin vermediğini Ya söylüyorlar. izin vermemişler bir daha yapma. Ben de niyetine girdim de onu yapayım diye ama Hı hı. sonra demiş, anladın mı, yıkılırsa dedim nece bayı yapacağım. Evet. Ya yıkılır. Yine boşa gidecek. Yine boşa gidecek bir benim çalıştığım dedim. Ama işte gençlik aklı. Tabii tabii. Yapaydım ne olacak? Yıkılırsa yıkılsın. Evet. Çünkü elimden geliyor. Bileyim yapma. Taş üstüne koyma bileyim. Tabii. İşte. Allah nasip Gençlik. etsin. Evet. Kısmet olmadan olmuyor. Evet. Mezar taşlarını görüyorsunuz ne kadar büyük. Özellikle şurada bir mezar taşı var. Onu göstereceğim. Yani bu Boyanda buraya bak, sen mezar taşlarına bak. aynı Bunları Selçuklular dikmiş. Onların demek, Selçuklulardan anladın mı? kalma olduğunu Diktiği belirtiyor Osman amca. Taşlar bunlar. Osman amcayla aynı boyutta neredeyse. Yerin altında da bu kadar olduğunu düşünürsek bayağı bir büyük. Görüyorsunuz. Yani nereden baksanız 2 metrelik mezar taşı. Cami duvarının yıkıldığı bölümde. Burada da herhalde bir çardak gibi bir şey de yapacağım. Burada da bakıyorum bak, temel gibi. Burada da benzer baksana. Burada da temeli şeye bakıyor. Evet. Burada mutfak bir şey mi yapacak oldular? Yine caminin yan tarafında buraya bir şey temel atmışlar ama ne olduğu bilinmiyor. Gidelim abi. Yavaş. Seni takip edeyim. Bu mezar taşında da şöyle delikli bir mezar taşı. Zamanında burayı kutsal saydıkları için herhangi bir ot koparılmayacağını, ağaç kesilmeyeceğini belirterek burayı korumak istemişler. Zaman geçtikçe de orman kaplamış bu alanı. Gördüğünüz üzere. Yani mezar taşları ormanla birleşmiş diyebiliriz. Osman amca nerede ya? Çıkmışsın oraya arabanın yanına. Okursun abi şimdi. Oba. Burada mezarlarda hep ay yıldızları görebiliyorsunuz. Şöyle Hüseyin, Cevşet'in kayınpederi. Haşim Rabia, Arif, Arif Necmiye. Necmiye, Mustafa Aşım. İsmail dayı. Görüyorsunuz her mezarda Adem Halime. Türk bayrağı simgesi bulunmaktadır. Mehmet abinin üvey annesi de burada yatıyor. İşte 4 sene olmuş. Ben sana 2-3 sene derim, bak 4 sene geçmiş. 4 sene. Önce İnanışa göre bir eşyanızı delik taştan geçirip dilek tutuyorsunuz. Üzerinizde para vesaire varsa da
Burada delik taşın şeyini burayı bırakırsın birkaç para kuruş. De burada bırakmışlar bak. Yani burada Bırakmışlar burada düşmüşler yere. burada bırakıp ihtiyacı olanlar da buraya gelip bu parayı alabiliyorlar. Mesela şöyle yapmıştım. Bismillahirrahmanirrahim. Niyet ettim Allah razı olsun bu vefat yatan ruhuna adını ve şifa niyetine ceketimi geçirirsin. Küçük olanlar oradan delikten geçiriliyor. Küçük olan. Uşakları geçiriyorlar. He. Bir parça o uşağının demek iyi şeylerinden bırakıyla burayı. Bir parça demek. Demek kalsın burada hastalığı. Bu hoca çok derin hocaymış. He. Yani bu demek anladın mı? En inanç. Bu taş. En inanç hoca burada gömülür. Ya. Çıkarıp da öyle 3-5 kuruş koy. Ben küçükken gelip alırdım buradan. Evet. Para gelip alırdım buradan. Küçükken o ne dersin ona mangır. Hani öyle koydular. Badileri buradan alırdı. Biz gelirken buraya koşa koşa ben koşarak gelirdim. Para bulacağım diye. 7-8 yaşlarında öyle 8-10 yaşlarında diye. Koşarak gelip alırdık. Mehmet'in anası. Bu taşı büyük yazılarla yapıp da yapmazlar. Bak ne destan yazmışlar ona bak. Ama pek okunmuyor bak. Merhume Mehmet Ali Selim'e genç yaşta Pembegül teyze. He, Osman amcayı 25 yaşında askere aldılar. da Sen çocuklarla kaldın. kaldım 2 çocukla. 2 çocukla kaldın. Ne yaptın o dönemi bana bir anlatır mısın? Ne yapayım ben? 2 çocukla oturdum evde. Evet. Hükümet aylık bağladı. Aylık bağladı. Bağladı aylık bana. Tamam. O da çalıştığı hani kontin bir sene şeyi onun çalıştığı kaldı ben aldım. Evvel ekmek yapardık fırına sokardık. Hani buğday olurdu kırda buğdayı alırdık. Anladın mı? Un yapardık. Uşaklarımı öyle idare ettim o gelince. Aylık da verdi hükümet bana. Çavuşescu Aylık. baktı o dönem size. Çavuşescu baktı ya o dönemde. Evet. 1,5 yıl Osman amca yoktu. Ya yoktu. Sen 2 çocukla baş başa. 2 çocukla baş başa. Bir kızım bir çocuğum vardı. Büyük çocuğum 5 yaşındaydı babası askere gittiğine. Öbürü küçüktü. Anladın mı kızım? Evet. De 2 uşakla idare ettim. Oturdum burada evlerimde. O geldi 1,5 senede askerden. De helan bugün de geçiniyiz. Maşallah. Allah uzun 60 ömürler sene versin. oldu ben ona geleli. 60 yıl oldu. Nasıl 60 yıl. Osman amca nasıl? İyi. Memnun musun? Memnunum, çok memnunum. Maşallah. Ne içkisi var, ne cigarası var, ne bana öyle küfür eder. Maşallah. Hiç o kadar iyiyim ki Allah'ıma çok şükür bin bereket. Türkiye'ye hiç gittiniz mi? Gittim bir kere. Bir kere. O 2 kere gitti. Bursa'ya gitmiş. Ya. Konuştuk Osman amcayla. Beni de aldı götürdü ikinciye. Akrabalarım vardı orada. Evet. Ya Tepeköy'ünde, Maşat Köyü'sünde. Anladın mı? Sonra onun akrabaları vardı oraya gittik. Evet. Karacabey, ne tane deniyor. Gönek. Göneköy'ü. Gönek. Ya. Onun akrabaları. Bir dayısının çocuğu da İstanbul'daydı. Hı hı. İşte gittik gördük akrabaları 35 sene önce. Evet. Onları götürdü gösterdi bana. Ha. Ben çok teşekkür ederim. Her ikinize de. Bize müsaade. Gidelim. Sağ olun. Gene gelin gene buyurun. Buradan çok selam. çok selamlar. Allah'a emanet olun. Hoşça kalın. Görüşürüz. Görüşürüz. Gelin gene buyurun. İnşallah. İnşallah. Güle güle yolunuz açık olsun. Sağ olun. Hadi bakalım. Yine Allah'a de emanet. varsa onları da getir. İnşallah. Bay bay.